Attı mı telefonunu Hülya? Evet, şimdi Telefonum nerede? deli var. Hülya sabah fotoğrafları gönderene kadar bu masanın etrafında en son ne zaman güldüğümüzü unutmuşum. Tam 6 yıldır bu masaya kimse oturmadı. Kabul. 6 yıl boyunca birileri geldi gitti elbet ama 6 yıl önceki kadar neşeli, kalabalık, yemeli içmeli, kahkahalı, sohbetli buluşmalar olmadı diye hatırlıyorum. Ve ben de son zamanlarda suçu masanın rengine atıyordum. Bu eve ilk taşındığımızda satın aldığımız ilk eşya bu masaydı. Üzerinde böyle patchworkvari rengarenk bir desen vardı ki bu verandanın rengine, enerjisine çok uyuyordu. Fakat zamanla ve güneş marifetiyle o renkler soldu. Bir müddet sonra dedim ki ya ben bunu zımparalayayım, tekrar aynı renklerini boyayayım. Fakat tembellik ettim. Özellikle zımparaladıktan sonra elime geçen ilk boyayla, bu koyu ceviz rengiyle masanın her yerini kapattım. Ondan sonra zaten kimse gelmez oldu. Hatta ben ve Hülya bile sabah kahvaltılarımızı, akşam yemeklerimizi bu masada yapardık. Yapmaz olduk. Batıl inançlarım yoktur ama bu masa sayesinde bir tane oldu. Koyu ceviz masa uğursuzluktur. Buranın enerjisini emdi ve bu yüzden buraya kimse gelmiyor diye inanmaya başladım. Yani suçlu masanın rengiydi, ben değil. Bugün o batıl inancı da, 6 yıllık kolaycılığımı, tembelliğimi de bu masadan kazıyacağız. O halde gidip malzeme alalım çünkü işin en pis kısmı başlıyor. Vallahi burayı kazırken şey diye bekledim. Hani alttan bize referans olabilecek renkler çıkabilir diye bekledim ama olmadı. Sadece şeyleri görebiliyorum. Masanın çok kullanıldığı yerlerde yağ lekeleri, onlar ahşap içmiş. Mesela masanın burasını daha çok kullandığımız belli oluyor. Şimdi bu masa etrafında sadece yazları değil, kışları da bir araya gelirdik. Burada ocak yanar, sucuk ekmek partisi yapardık. Sadece o da değil. Böyle hani Hülya ile az oturup rakı içmedik bunun başında. Hatta böyle uzun elektrik kesintilerinde de sabaha kadar birbirimizin gözünün içine bakarak bu masa başında sohbet etmişliğimiz vardır. Hatta böyle çok sıcak günlerde evde bunu aldığımda o büyük makinemi buraya getirip çalışma masası olarak kullanmışlığım da var. Ben şimdi böyle kafama esmiş gibi masayı dönüştürüyorum ama aslında bu tip hareketleri hayatımızda hep yapmamız gerekiyor. Mesela geçen yıl verandanın önünü bu kar topları inanılmaz kapatmıştı ve ben belime kadar alçaltmış onu bir güzel temizlemiştim. Böylece önümüz açıldı, nefes aldık. Bakın yeniden yükseldiler. Nektarin de zaten girişi kapadı. Yani burası yine boğucu bir hal aldı. İlla ki orası da açılacak. Arada temizlemek gerekiyor. Çünkü temizlemezseniz altında kalıyorsunuz. Zımpara işi gerçekten fiziksel olarak yorucu. Hatta bir ara neden bu işe kalkıştım diye sordum kendi kendime ama sonra şu sözle kendimi de motive ettim bir taraftan. Çünkü burada kazıdığım sadece koyu bir cila değil, bir taraftan da kendime ördüğüm bir duvarı yıkıyorum. Çünkü insanlar bu koyu ceviz rengine gelmedi değil aslında. Ben o rengin arkasına saklanıp kimseyi davet etmedim. Doğruya doğru tembellik de ettim bugüne kadar. Ama bugün en azından bu bahaneyi ortadan kaldırmak adına bir adım atmış olduk. Şimdi bir çay molası veriyorum. Hatta paydos ediyorum çünkü saat 6'ya 5 var. İnsanlar evlerine dönüyorlar işlerinden, plajdan vesaire. Şimdi komşularımı bu zımpara makinesinin kocaman gürültüsüyle rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden yarın devam edeceğiz.
later. Evet, zımpara işi tamam. Çok da güzel oldu. Hani böyle bile kullanılır aslında gerçekten. 2 gündür de kullanmadık değil. Ama bu ikinci zımparasını tamamladıktan sonra bugün dedik artık bitirelim. Çünkü ben bu videoyu da bitirmek istiyorum. Dolayısıyla sırada boya işi var. Şimdi burada boya işine girişeceğiz ama bir süredir bu kargıların arasına giren o büyük eşek arılarından var. Aslında her yıl olur ve birlikte gül gibi geçinir gideriz. Fakat bu sene nüfusları birazcık daha fazla. Ve hani söylenen o ki siz onları kovmazsanız gün gelir onlar sizi kovar. Hakikaten böyle sinirli falan arılar bunlar. Bilmiyorum, karşılıklı sakin bir süreç geçirdik bugüne kadar ama burada şimdi artık yuvalanmaya başladılar gibi bir durum var. Zira bizim öbür köşede serçeler olurdu. Her sene gelirdi. Bu sene yok. Muhtemelen serçeleri de bu arılar kaçırdı. Bence bu ilaçtan çok fazla etkilenmiyorlar. Farklı bir yöntem bulacağız büyük ihtimal. Alo. Ben de Musa Bey'le görüşüyorum değil mi? Merhabalar. Şimdi bizim verandamızda örtü altında bir süredir böyle iri işte eşek arısı ya da yaban arısı, sarıca da deniyor galiba. Onlardan girip çıkıyor. Aynı yere girip çıkıyorlar bir de. Yani küçük bir koloni gibi gözüküyor. Öyle kalabalık değiller ama bana şey dediler, hani siz onları kovmazsanız onlar sizi kovar. Dolayısıyla böyle bir orayı bir şekilde ilaçlatmak ya da hani arıları koyacak başka bir yöntem varsa onu yapmak istiyoruz. Orijinalde şunun yarısı kıpkırmızı oraya gidiyor. Bakayım. Dur bir saniye şunu kaydedeyim. Ama babuşum. Biz böyle yaşıyoruz. Bak. Gel. Orijinali bu. Bak. Burası boydan boya kırmızı. Burası da şu başta boydan boya mavi. Yarısı. Ama yarısı işte. Evet, yarısı. Bir yarısı da bunun da mavi. Sen koy, ben şey yapayım. Gevşeteyim böyle rahat rahat koy. Tam çizgi oturdu burada. Yani üstüne hafif böyle beyaz yapabiliriz. Sanki önceki daha koyuydu gibi. Biraz mavi var onun içinde. Böyle biraz sabır işi olacak bu. Hem boya hem ilaçlama işi aynı anda. Evet. Alo. Tamam, ben karşılayayım hemen seni. Aa, geliyor mu şimdi? Tamam. Ne tesadüf ki ilaç yapmak üzere konuştuğumuz kişi Yakaköy'deymiş. 5 dakika oradayım abi dedi ve geldi. Tam masa boyama işimizin ortasında ilaçlama başladı. Bize de dedi ki 1 saat kadar dışarı çıkmayın abi. Fakat evin içine kadar öyle bir koku sindi ki kendimizi dışarı attık. Yani sabah başladığımız gibi bitirebilseydik, yani ilaççı gelmeseydi bitmişti bile. Yes. Ama şans işte. Adamı aradığımda yakada olması, abi geliyorum. Burada yaşamıyor yani, değil mi? Yok, burada yaşamıyor. Burada bir sitede şey yapıyormuş. İşi varmış bugün. Mesela şimdi şu bantı alayım mı? Deneyeyim mi? Neyse, nasıl deneyim? Kırmızıyı söktü. Yani kırmızıya bir zarar verecek mi diye. Yavaş. Oh my god. Oh God. Bence mükemmel. Bak bunda gözüküyor altı. Bence çok güzel duruyor. Evet. Kesinlikle çok güzel. Neyse ki evde bir ressam var. Benim aceleci ve o kaba zımparamdan sonra Hülya'nın sabırlı fırça darbeleri masaya ruhunu geri veriyor. Hayat da böyle galiba. Solan yerleri düzeltmek yerine kolayına kaçıp üzerine koyu bir örtüyle kapatırsanız sadece yalnızlaşıyorsunuz. Ya da benim gibi paranoyak batıl inançlar geliştiriyorsunuz.
O yüzden kazımak, toz yutmak zorundaydık. Onu yaptık. Çünkü eski renkleri, eski dostlukları, o eski enerjiyi ancak o zaman görebileceğime inandım. Masa bitti ve o uğursuz koyu ceviz gitmiş oldu. Onun yerine Hülya'nın renkleri geldi. Benim de artık arkasına saklanacak bir bahanem kalmadı. Artık bir tek mat vernik atmak kaldı. Onu da hafta başı bir şekilde atarız diye düşünüyorum. Şu an kullanabilir halde. O durumda ben arkadaşlarıma mesaj yazabilirim. Bakalım ne diyecekler. Masa eski renklerine döndü. Yaz sezonunu açıyoruz. Hafta başı verandadayız. Mutlaka gelin. Gönder. Dolayısıyla bu videoda böylece bitmiş oldu. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Rakı mı içsek? Beğendim ya. Yani orijinale yakın oldum işte. Bence mükemmel oldu. Ama biraz rengi çok canlı şu an. Biraz Ya birkaç gün o güneşten şey olur. evet. Evet, öyle onu bekliyorum.